Merhabalar tekrardan. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile buradayız. Bu videoda tek bir tipoloji sistemine odaklanmak yerine genel olarak tipoloji nedir, ne işe yarar, niye öğrenmeliyiz, ne işimize yarayacak, bunlar ne kadar doğru, bunların burçlarla bir alakası var mı şeklinde sorulara cevap bulacağımız videolar olacak. Videoya başlamadan önce şuradaki butondan kanala abone olmayı ve biyografideki linkten de Discord sunucusuna gelmeyi unutmayın. Kişilik teorisi nedir? Kişilik teorileri tarih boyunca bir bireyin kişiliğini neyin oluşturduğunu anlamak için kullanılmıştır. Kişilik bir insanın nasıl düşündüğü, nasıl hissettiği ve nasıl davrandığıdır. Kişilik dış etkenler tarafından etkilenebilmesine rağmen genel olarak sabittir. Yani neymiş? Kişilik tipimiz zaman içinde değişmiyormuş. Geçen sene bir test çözdün, farklı bir sonuç aldın. Bu sene test çözdün, farklı bir sonuç aldın. Kişilik tipin değişmedi. Testler yanlış. Testler çoğu zaman doğru sonuç vermiyor. Kişilik tipini öğrenmek için testlere bel bağlamaman gerekiyor. Neden kişilik teorilerini öğrenmeliyiz? Şimdi başlamadan önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Belki tipolojiye yeni başlıyorsunuz, belki de çok iyi biliyorsunuz. Hiç önemli değil, her türlü unutmamanız gereken bir şey var. Her insan eşsizdir. Birbirimizin kopyası olan 16 ya da 9 tipten oluşmuyoruz. Tipoloji sistemleri bizlere bir yerlere kadar fikir verebilir. Geri dönersek neden kişilik teorilerini öğrenmeliyiz? Tipoloji bilmek insan davranışları konusunda bazı şeyleri daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Birisinin konuya niye sinirli olduğunu, sinirli olduğunu, neye alındığını, niye üzüldüğünü anlamamıza yardımcı olabilir. İnsanların gözünden olaylara daha iyi bakmamızı sağlayabilir. Bunlar bir yana, en büyük neden olarak kendimizi keşfetmekte büyük bir fayda sağlar. Birden fazla kişilik teorisi var. Peki bunların hepsi tiplemeye aynı mı bakıyor? Hepsi aynı yaklaşım mı sergiliyor? Aynı yolları mı benimsiyorlar? Tabii ki hayır. Bugün 3 tane yaklaşımdan bahsedeceğim sadece. 1. Psikoanalitik. 2. Hümanistik. 3. Özellik temelli. Bunlar nedir? Sırasıyla öğrenelim. Psikanalitik temelli yaklaşım. Psikanalitik kişilik teorisi Sigmund Freud tarafından geliştirilmiştir. Freud, bir bireyin kişiliğinin doğuştan gelen içgüdülerinin ve ebeveyn etkilerinin bir toplamı olduğunu düşünüyordu. Bu iki gücün birlikte çalışarak eksiksiz bir kişilik oluşturduğunu düşünüyordu. Freud, kişiliğin şu üç bileşenden oluştuğunu düşünüyordu. Çok fazla düşünüyordu. 1. Cinsellik, açlık ve susuzluk gibi davranışları yönlendiren içgüdüler. 2. Kişinin farkında olmadığı bilinçsiz düşünce süreçleri. 3. Çocukluk olayları ve özellikle ebeveyn etkisi ve yetişme tarzı. Freud, hayatın ilk 5 yılındaki olayların kişinin yetişkinliğinin geri kalanı boyunca karakterini oluşturduğuna inanıyordu. Bu kritik yıllarda çocuğun içgüdüleri ve çevresi kişilik gelişimini Freud'a göre etkileyecektir. Hümanistik teori. Hümanistik kişilik teorisinin en çok bilinen örneği Katerina Blix ve Isabel Brix-Myers tarafından geliştiriliyor. Hepimizin bildiği MBTI buradan çıkıyor aslında. Hümanistik kişilik teorisi, sağlıklı kişilik özellikleri geliştirilmek için kişisel gelişimin önemine vurgular. 1943'te insanların kişiliklerini daha iyi anlamaya yardımcı olmak için MBTI testini geliştirdiler. Test, insanları 16 kişilik tipine ayırdı. Testin amacı insanları kariyerlerinde daha mutlu olacakları, daha iyi hissedecekleri ve daha iyi işler çıkarabilecekleri yerlere yerleştirmekti. Test, bireyin kişiliğinin 4 ölçüsünü anlamasına yardımcı olur. İçe dönüklük veya dışa dönüklük. Kişinin hazzı dışarıdan gelen bir uyarıcıdan mı, içeriden gelen bir uyarıcıdan mı aldığını ifade eder. Burada konuşmam lazım. Hayır, insanlarla çok fazla konuşan çok sosyal birisi dışa dönük olmak zorunda değil. Aynı şekilde insanlarla hiç konuşmayan birisi de içe dönük birisi olmak zorunda değil. Sosyal ortamlarda zorlanıyorsanız, insanlarla konuşmakta zorlanıyorsanız bu sizi içe dönük yapmıyor. Bununla alakasız. Algılama veya sezgi. Kişinin uygulamalı deneyimlere mi, algılamaya mı yoksa hayali senaryolara mı, sezgiye mi daha fazla önem verdiğini ifade eder. Düşünme veya hissetme. Kişinin gerçeklere, düşünmeye veya duygulara, hislere dayanarak karar verip vermediğini ölçer. Yargılama veya algılama. Bir kişinin düzeni tercih edip etmediğini, yargılayıp yargılamadığını veya daha esnek olup olmadığını algılayıp algılamadığını ölçer. Basitçe 4 grup ve her grupta 4'er tip olmak üzere toplam 16 tip vardır MBTI kişilik sisteminde. Kişilik tipleri az önce bahsettiğim özelliklerden
ve fonksiyonlara göre o gruplar içinde birleşir ve ayrılır. MBTI'de toplam 8 tane fonksiyon vardır. Fonksiyonlar da MBTI'nin önemli bir parçası. Sonraki videolarda ona değineceğiz. MBTI giriş videomuzda fonksiyonlar bize basitçe bilgiyi nasıl aldığımızı, nasıl işlediğimizi anlatır. Özellik temelli yaklaşım. Evet, geldik en sona. Big Five. Big Five nedir? Özellik temelli yaklaşım nedir? Big Five gruba dahil bir teori. Aslında Big Five bir tip teorisi değildir. MBTI ve sosyonik enegram bir tip teorisidir. İnsanları tiplere ayırır. Big Five ise insanları değerler ya da özelliklere, traitlere ayırır. Tip teorilerinin karşısında duran özellik temelli bir yaklaşım sunar. Burada biraz Türkçenin bir hatası, eksikliği, tam çeviri sağlanmıyor. Tip ve kişilik aslında aynı şey değildir. Big Five bir kişilik teorisidir ama bir tip teorisi değildir. MBTI tip teorisidir. Big Five özellik temelli teorilerin en büyüğü ve en çok kullanılanı desek yanlış olmaz. Big Five bizlere 5 farklı özellik sunar. Açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük, uyumluluk ve nevrotiklik. Big Five bugün bilim camiasında baskın olan kişilik modelidir. MBTI, sosyonik, enegram gibi diğer kişilik teorileri modern bilim camiasında pseudoscience olmaktan öteye gidememiştir. Her ne kadar özellik temelli teoriler, Big Five gibi, bilim camiasında büyük saygılar görse de bize bir insanın iç dünyasını anlatamazlar. Bize anlattığı tek şey bir özelliği diğer bir özelliğe göre ne kadar fazla ya da ne kadar az kullandığımızdır. Özellik temelli yaklaşımlar bundan öteye gidemez. Bir insanı derinden anlamamızda bize yardımcı olamazlar. Şimdi Big Five nedir sorumuza geri dönecek olursak 5 tane değerden bahsetmiştim, hatırlıyor musunuz? Açıklılık, sorumluluk, uyumluluk, dışa dönüklük, nevrotiklik, sırası karıştırma, boşver. Bu 5 değerin her biri farklı bir şeyi ölçüyor. Açıklık, yaratıcılık seviyemizi, bilgimizi ve yeni deneyimleri olan arzumuzu ölçer. Sorumluluk, düşüncelilik, dürtü kontrolü ve hedefe yönelik davranış düzeylerimizi ölçer. Dışa dönüklük, uyarılabilirlik, sosyallik, konuşkanlık, atılganlık ve duygusal ifadeyi ölçer. Uyumluluk, güven, fedakarlık, nezaket, şefkat ve diğer prososyal davranışları ölçer. Nevrotiklik, duygusal dengesizlik veya öfke, kaygı veya depresyon gibi olumsuz duygular yaşama eğilimimizi ölçer. Kısaca Big Five sizi bu 5 özellik üzerinden değerlendirir. Videoyu burada noktalıyoruz. Bu videoda bahsettiğim kişilik teorilerine sonraki videolarda giriş yapacağız. Neyin ne olduğunu anlamamız için güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.